MotoGP tarihinde bazı sezonlar yalnızca şampiyonluk mücadelesiyle değil, sporun geleceğini değiştiren teknik kararlarla da hatırlanır. 2027 yılı tam olarak böyle bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. Motor hacimlerinin küçültülmesi, aerodinamik bileşenlerin sınırlandırılması ve sürüş yüksekliği sistemlerinin kaldırılması, son yılların en kapsamlı düzenleme paketini oluşturuyor. Bu değişikliklerin amacı yalnızca hızları azaltmak değil, aynı zamanda yarışların karakterini yeniden şekillendirmek. Son dönemde fabrikalar arasındaki teknoloji yarışı büyük önem kazanırken, sürücü etkisinin görece azaldığını düşünenler de ortaya çıktı. Yeni kuralların hedefi ise insan faktörünü yeniden ön plana taşımak. İşte bu nedenle birçok uzman, yeni dönemin kazananlarının yalnızca en güçlü motosiklete sahip ekipler olmayacağını düşünüyor. Tartışmaların merkezindeki isimlerden biri ise Toprak Razgatlıoğlu. Dünya Superbike sahnesinde sıra dışı motosiklet kontrolüyle dikkat çeken Türk sporcu. MotoGP'nin yeni çağında önemli fırsatlarla karşılaşabilir. Ancak beklentiler kadar belirsizlikler de bulunuyor. Son yıllarda MotoGP motosikletleri inanılmaz bir teknik seviyeye ulaştı. Aerodinamik paketler büyüdü, elektronik sistemler gelişti ve çeşitli mekanik çözümler performansın ayrılmaz parçası haline geldi. Bu ilerleme tur zamanlarını aşağı çekse de bazı yan etkiler oluşturdu. Özellikle yakın takip sırasında ortaya çıkan hava türbülansı, sürücülerin rakiplerini yakından izlemesini zorlaştırdı. Bunun yanında yükselen hızlar güvenlik konusunda yeni değerlendirmeleri gerekli kıldı. Organizatörler ve üreticiler bu nedenle daha kontrollü bir teknik çerçeve üzerinde uzlaştı. 850 cc motorlara geçiş, performansı tamamen ortadan kaldırmayı değil, farklı alanlara dağıtmayı amaçlıyor. Daha küçük hacim, azaltılmış aerodinamik etki ve yasaklanan sürüş yüksekliği sistemleri sayesinde yarışların daha öngörülemez hale gelmesi hedefleniyor. Teoride bu yaklaşım sürücünün yeteneğini daha görünür kılabilir. Fakat her kural değişiminde olduğu gibi sonuçları belirleyecek olan unsur, fabrikaların yeni şartlara ne kadar hızlı uyum sağlayabileceği olacak. MotoGP'nin son 10 yılında teknik gelişim baş döndürücü bir hız kazandı. Özellikle aerodinamik tasarımlar, motosikletlerin davranışlarını büyük ölçüde değiştirdi. Kanatçıklar ön tekerleğin yerle temasını koruyor, frenleme sırasında dengeyi artırıyor ve hızlanma anlarında elektronik sistemlerin işini kolaylaştırıyor. Bunun sonucu olarak sürücüler daha istikrarlı performans gösterebiliyor. Ancak bazı eski şampiyonlar ve teknik yorumcular, bu durumun doğal sürüş becerisinin etkisini azalttığını savunuyor. 2027 düzenlemeleri işte bu tartışmanın tam ortasında yer alıyor. Aerodinamik etkinin azaltılmasıyla motosikletlerin daha hareketli hale gelmesi bekleniyor. Viraj girişlerinde dengeyi korumak, gaz açarken kaymaları yönetmek ve limitleri hissetmek yeniden daha önemli hale gelebilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, motosikleti fiziksel olarak yönlendirme konusunda üstün kabul edilen isimler avantaj elde edebilir. Toprak Razgatlıoğlu'nun adı da tam bu noktada sık sık gündeme geliyor. Modern motosiklet yarışlarında viraj girişleri çoğu zaman tur zamanını belirleyen en kritik alanlardan biridir. Bir sürücünün ne kadar geç fren yaptığı, ne kadar hız taşıdığı ve motosikleti ne kadar kontrollü şekilde yönlendirdiği büyük fark yaratabilir. Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyerine bakıldığında onu rakiplerinden ayıran en belirgin özelliklerden biri, tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Dünya Superbike yıllarında birçok kez normal kabul edilen limitlerin ötesinde frenleme yaparak geçişler gerçekleştirdi. Özellikle arka tekerleğin yerden kesildiği anlarda bile kontrolünü koruyabilmesi dikkat çekti. 2027 düzenlemeleriyle bazı mekanik yardımcıların kaldırılması halinde, fren bölgelerinin yeniden daha fazla sürücü becerisine bağlı hale gelmesi bekleniyor. Bu durum teorik olarak Toprak'ın güçlü yönlerinden birini daha görünür kılabilir. Ancak MotoGP seviyesinde tüm rakiplerin elit sürücülerden oluştuğu unutulmamalı. Bu nedenle avantajın gerçek büyüklüğü ancak pist üzerinde anlaşılabilecek. Bir sürücünün başarısı yalnızca yeteneğiyle belirlenmez. Elindeki motosikletin karakteri,
fabrikanın mühendislik kapasitesi ve geliştirme hızı da son derece önemlidir. Yamaha son yıllarda rakiplerinin gerisinde kaldığı alanları açık biçimde kabul etti. Özellikle V4 motor kullanan üreticilerin elde ettiği performans karşısında yeni bir yaklaşım benimsenmeye başlandı. Japon marka, geleceğe yönelik yatırımlarını hızlandırırken farklı teknik çözümler üzerinde çalışıyor. Bu süreçte Toprak Razgatlıoğlu'nun geri bildirimlerinin değerli bir kaynak oluşturabileceği düşünülüyor. Çünkü farklı motosiklet yapılarına uyum sağlayabilen sürücüler, geliştirme aşamasında mühendislere önemli bilgiler sunabiliyor. Bununla birlikte başarılı bir projenin yalnızca bir yarışçının görüşleriyle şekillenmesi mümkün değil. Fabrikanın bütün departmanlarının uyum içinde çalışması gerekiyor. Dolayısıyla Yamaha'nın yükselişi ihtimal dahilinde olsa da, bunun garantili bir sonuç olarak görülmesi doğru olmaz. Son yıllarda MotoGP'nin referans noktası haline gelen üretici kuşkusuz Ducati oldu. İtalyan marka yalnızca güçlü motoruyla değil, aerodinamik verimliliği, veri analizi kapasitesi ve yarış stratejileriyle de rakiplerinin önüne geçti. Bu nedenle 2027 kuralları açıklandığında en çok sorulan sorulardan biri Ducati'nin avantajının ne kadar etkileneceği oldu. Motor hacminin küçülmesi ve aerodinamik kısıtlamalar, teorik olarak mevcut üstünlüğün bir bölümünü azaltabilir. Ancak büyük üreticilerin değişime uyum sağlama kabiliyeti de göz ardı edilmemeli. Tarih boyunca teknik düzenlemeler değiştiğinde, güçlü ekipler çoğu zaman yeni şartlara diğerlerinden daha hızlı adapte oldu. Bu nedenle bazı gözlemciler Ducati'nin gerileceğini düşünürken, bazıları ise markanın yine zirve mücadelesinde kalacağını savunuyor. Gerçek tablo büyük ihtimalle bu iki görüşün arasında şekillenecek. Toprak'ın geleceği değerlendirilirken sıkça yapılan hatalardan biri, World Superbike ile MotoGP arasındaki farkların küçümsenmesidir. Her iki organizasyonda üst düzey motosiklet yarışları olsa da, kullanılan makinelerin karakterleri oldukça farklıdır. MotoGP prototipleri daha hafif, daha güçlü ve daha hassas yapılardır. Lastik davranışları, elektronik sistemler ve yarış temposu da farklılık gösterir. Bu nedenle bir kategoride elde edilen başarı, diğerinde otomatik olarak tekrarlanmaz. Tarihte bunun hem olumlu hem de olumsuz örnekleri görüldü. Toprak'ın güçlü yanları yeni kurallarla daha fazla öne çıkabilir. Ancak MotoGP'nin teknik karmaşıklığı ve rekabet seviyesi önemli bir sınav olmaya devam edecektir. Şampiyonluk ihtimalini değerlendirirken yalnızca avantajlara değil, adaptasyon sürecine de dikkat etmek gerekir. Yeni teknik çağın başlaması yalnızca Toprak için fırsat anlamına gelmiyor. Gridde bulunan diğer yıldız isimler de aynı değişimden yararlanmaya çalışacak. Fabrika takımları milyonlarca euroluk yatırımlarla yeni motosikletler geliştirecek, mühendislik ekipleri performans açıklarını kapatmak için yoğun mesai harcayacak. Ayrıca genç kuşak sürücüler değişen şartlara daha hızlı uyum sağlayabilir. Bu nedenle 2027 sonrasında ortaya çıkacak rekabetin bugünkünden farklı olması bekleniyor. Birçok uzman, yeni dönemin sürpriz sonuçlara açık olacağını düşünüyor. Toprak'ın güçlü özellikleri önemli avantajlar sağlayabilir. Ancak karşısındaki isimlerin de dünya çapında yetenekler olduğu unutulmamalı. Şampiyonluk yarışında belirleyici unsur yalnızca hız değil, sezon boyunca sürdürülebilen istikrar olacaktır. MotoGP tarihinde başarıya ulaşan sürücüler incelendiğinde ortak bir özellik dikkat çekiyor. Hızlı olmak tek başına yeterli olmuyor. Lastik yönetimi, stratejik kararlar, değişen hava koşullarına uyum ve baskı altında hata yapmamak, en az saf performans kadar önem taşıyor. Uzun bir sezon boyunca her hafta sonu maksimum puan toplamak, birkaç etkileyici zafer kazanmaktan daha değerlidir. Toprak Razgatlıoğlu kariyeri boyunca mücadeleci yapısıyla öne çıktı ve kritik anlarda önemli sonuçlar elde etti. Ancak MotoGP'de şampiyonluk hedefleyen bir sürücünün yalnızca belirli pistlerde değil, takvimin tamamında rekabetçi olması gerekir. 2027 kuralları onun güçlü yönlerini destekleyebilir. Fakat kupaya ulaşmak için gereken denklem bundan çok daha karmaşıktır. 2027 sezonuna yönelik beklentiler şimdiden büyük ilgi uyandırıyor.
Aerodinamik kısıtlamalar, yeni motor düzeni ve kaldırılan sistemler MotoGP'nin karakterini değiştirebilir. Bu değişimin Toprak Razgatlıoğlu gibi motosiklet hakimiyeti yüksek sürücülere avantaj sağlayabileceği yönünde güçlü argümanlar bulunuyor. Frenleme becerisi, fiziksel kontrol kapasitesi ve yarış içindeki mücadele anlayışı yeni dönemde daha görünür hale gelebilir. Ancak spor tarihinde hiçbir teknik değişiklik tek başına şampiyon yaratmadı. Fabrika performansı, uyum süreci, rakiplerin gelişimi ve sezon boyunca alınan sonuçlar belirleyici olmaya devam edecek. Bu nedenle en doğru yaklaşım, 2027'yi kesin bir zafer yılı olarak görmek yerine önemli bir fırsat dönemi olarak değerlendirmektir. Eğer şartlar beklendiği gibi şekillenirse, MotoGP'nin yeni çağında zirve mücadelesi veren isimlerden biri olma ihtimali son derece güçlü görünüyor.